Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorum benim oda turlarımı, dekorasyonla alakalı olan videolarımı çok sevdiniz. Dolayısıyla size hemen bir tane daha yenisini çekmeye karar verdim. Bugün nereyi göstereceğim size? Benim mini minnacık bir balkonum var. Aşağı yukarı 3,5 metrekare kadar küçüklüğünde, düşünün ne kadar küçük, 3 kişinin bile zor geçebildiği bir balkon. Daha öncesinde, tadilat öncesinde orada bir çiçekliğim vardı, bir duvarda. Zaten alan neredeyse bitmişti. Sadece çamaşır asmak için kullandığım bir balkonumdu. Fakat oradaki görecek olduğunuz çoğu aksesuarın daha öncesinden olduğu için, yani o aksesuarlar yılların aksesuarları. Dolayısıyla aslında oradaki dekorasyonumu bu aksesuarlar belirledi. Diğer odaların aksine bu balkonumun rengarenk, yaşanılısı, mini minnacık, bahar anımsatan bir havası olsun istedim. Dolayısıyla çok fazla şimdi uzatmadan hemen balkona gidelim. Çok merak edilen minik balkonum. Şirinliğine bir bakar mısınız? Bu balkonuma mutfaktan çıkılıyor. Evin konumu itibariyle böyle minicik bir balkon düşmüş bizim şansımıza. Bu balkonum 3,5 metrekare benim. O kadar küçük ki, yani 4 kişi bir anda balkona zor sığıyor. Öyle söyleyeyim. Hatta bu taraftan çekim yapabiliyorum ama diğer taraftan bu tarafı görüntülemek biraz sıkıntılı oluyor.
Daha öncesinden hemen göstereceğim. Şurada bir çiçekliğim vardı. Ve bu çiçekliğimin haricinde bu balkonumda herhangi hiçbir şey yoktu. Zamanla işte tadilat esnasında ben bu balkonumu güzel bir şekilde değerlendirmek istedim. Gördüğünüz gibi diğer taraftan çekim yapabiliyorum ama bu taraftan bayağı bir sıkıntılı. Öncelikle size balkonumda yaptığım değişikliklerden bahsedeyim. Balkonumda panjur yoktu ama şu alt bölümü daha öncesinden vardı. Dolayısıyla bunu söktürmedim. Hemen derhal sıcaktan ve şiddetli rüzgarlardan korunmak için panjur yaptırdım. Çünkü Antalya'nın rüzgarı malum, bilenler bilir. Gerçekten çok kuvvetli rüzgarlar oluyor burada. Hatta gemileri bile batırıyor ne yazık ki. Dolayısıyla bu balkonumu muhafaza altına almak için direkt panjur yaptırdım. Çünkü yazın sıcaktan çıkamazdık eğer panjur olmasaydı. Kışın da rüzgardan burada taş üstünde taş kalmayacaktı. Elbette buraya badana da yaptırdım ama nemli olabileceğini düşündüğüm için alçı duvar, alçı sıva yaptırmadım. Zeminler gerçekten çok kötüydü. Zeminime gayet sade, beyaz renkte böyle bir fayans aldım. Onu döşettim. Buranın bu kadar renkli olmasının sebebi bu aksesuarların birçoğunun daha önceden evimde olmasıydı. Diğer odalarımın aksine buranın böyle biraz bahar havasında olmasını istedim. Daha böyle cıvıl cıvıl bir renk katmak istediğim için renkleri bu şekilde tercih ettim. O sıralarda Migros'a alışverişe gittiğimde bu bistro set ile karşılaştım. Bunun balkonuma çok güzel yakışacağını düşündüm. Hem 2 kişilikti hem böyle küçücük, balkonuma göre bir bistro setti. Dolayısıyla hiç düşünmeden bunu aldım. Bu metal çiçekliğimi de hatırlarsınız, mutfakta size mutfakta köşede duran bir metal dolabım vardı. Onu aldığım yerden Tmall'den aldım ve aynı dönemlerde aldım. Hala çok beğeniyorum. Bir de böyle tam buraya biçilmiş bir kaftan gibi cuk oturdu. Hala çok seviyorum. Gerçekten çok memnunum. İyi ki almışım. Dilerseniz aksesuarlarımı da nereden aldığımı hemen söyleyebilirim. Bu kağıtları ben Chibo'dan almıştım. Yine duvarda görmüş olduğunuz bu kelebekleri 2 yıl önce Metro'dan aldım. Rüzgar yelpazem 2004-2006 yılında Almanya'dan getirmiştim onu. Hemen şöyle aşağıya doğru iniyorum. Bu rüzgar yelpazemi de geçen sene Almanya'dan, tatilden, Kik'ten almıştım. Bu beyefendi benim balkonumun bekçisi. Bunu da çok uzun zaman önce Denizli'den bir dekorasyon mağazasından almıştım ama nereden aldığımı çok fazla hatırlayamıyorum. Şu gördüğünüz sarı saksımı yurt dışından getirdim yine Almanya'dan. İçerisindeki çiçek Ikea'nın. Metal olan bütün saksılarımı da kendi çiçek dükkanımdan aldım. Bu mandallığım en büyük kızımın plaj kovasıydı. Sapını koparmışlar. Ben de bunu böyle çok sevdiğim için işte mandallık olarak burada kullanıyorum. Bu yelpaze şeklindeki saksımı da bunlardan 2 taneydi. Bunu da 2004 yılında Almanya'dan tatilden alıp getirmiştim. Bu küçük kilerlerimi Tupperware'den almıştım. Bundan 1,5-2 yıl önce. Bunları gerçekten size öneriyorum. Bu delikler sayesinde soğanım ve patatesim hava alıyor ve bozulmasını oldukça geciktiriyor. Bunları, yani soğanımı ve patatesimi ben her zaman bu balkonumda muhafaza ediyorum. Çünkü sanırım yazın dahil olmak üzere evin en serin kısmı burası. Yine Ikea'nın bir çiçeği. Yan tarafta da çiçek resimlerim var. Bu küçük kurbağayı da ben şeyden almıştım. Akçakoca'ya tatile gitmiştik. O dönemlerde oradan çok beğendiğim için almıştım. Kül tablası aslında. Gözlerinde nazar boncukları vardı. Nazar boncuklarına karşı benim antipatim var. Hemen onları söktüm. O şekilde kullandım. Bu 2 tane kovboy da yine Denizli'deki çiçek dükkanımdan. Bunlar da burada bekliyorlar. Bizim bekçilerimiz. Bu ahşap Amerikan servisim
El işçiliği. Instagram'dan bir sayfadan almıştım. Yine bu sunum servisimi Paşabahçe'den severek almıştım. Böyle minyatür bir şey. Bu mumumu nereden aldığımı hiç hatırlamıyorum. Öylesine bir alışveriş merkezinde karşıma çıkmıştı. Buraya uygun olabileceğini düşündüm. Geceleri yakıyorum. Oldukça keyifli bir görüntüsü oluyor. Biliyorsunuz mumları çok seviyorum. Fincanımı da bunun farklı farklı renklerini almıştım. O dönemde Zara Home'da indirim vardı. Bunu da Zara Home'dan aldım. Yine çiçek dükkanımdan, Denizli'deki çiçek dükkanımdan bir sarmaşık ve altındaki kullandığım vazoda, duvar vazosu da yine kendi Denizli'deki çiçek dükkanımdandı. Bu tavan aydınlatmamı da işte bistro seti almaya gittiğim zaman yine Migros'tan almıştım. Hemen altındaki hoş geldiniz kurbağam. Geçen sene yine bunu da Kik mağazasından, işte Almanya'dan tatile gittiğimde alıp getirmiştim. Bu rüzgar yelpazem de yine 2004 yılından Almanya'dan getirdiğim bir rüzgar yelpazesi. Çok hoşuma gidiyor ama bayağı bir yıpranmaya başladı. Umarım güzel görüntülüyorumdur. Bilmiyorum sebebini ama biraz karanlıkmış gibi hissettim. Evet, burada yapay çiçek kullanmamın sebeplerinden bir tanesi evim ne yazık ki güneş görmüyor. Dolayısıyla çok fazla çiçek olmuyor. Alıyorum. Aldığım çiçekler dayanmıyor, bozuluyor. Dolayısıyla ben de yapay çiçek kullandım. Kapıdan girer girmez böyle bir çöp tenekesi görüyorsunuz ama bu çöp tenekesi daha çok aksesuar gibi burada. Çünkü biz hiç çöp biriktirmiyoruz. Hemen günlük çöplerimizi evden dışarı çıkan kim varsa alıp atıyor. Şurada gördüğünüz bu kapı stoperinde, belki onu da merak edebilirsiniz. Bunu da Rossmann'dan almıştım. 2 yıl önce falan. Evet, 2 yıl önce bunu da Rossmann'dan almıştım. Bu balkonun bana neyi öğretti biliyor musunuz? Ne kadar küçük olursa olsun 3,5 metrekare, hakikaten 4 kişi zor sığıyor bu balkona. Bu balkon bana şunu öğretti ve gerçekten çok büyük bir cesaret verdi. Demek ki istenildikten sonra güzel bir projeyle, güzel fikirlerle küçücük bir alanı bile bu şekilde güzel bir yaşam alanına dönüştürebiliyormuşuz. Onu öğrendim. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanalımın bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.